Tatlı bir pazarmış. Beğendim. Çilekli şeker deniyoruz. Böyle hazırlıyor abi. Bir şeyler koyuyor. Şükran. Why you came? Why you came? My name is Zakaria. Zakaria. What's your name? Yarkın. Şükran Habibi. Maalesef mermi delikleri var. Yani her yerde gördüm bunu. Burada görebiliyorsunuz, binalarda görebiliyorsunuz. Böyle motorlar geçiyor. Evet, dondurmamızı aldık. James burada. Herkese günaydın. Şimdi Halep'ten Homs şehrine geçeceğiz. Her yer bomboş. Birazdan yolculuk başlayacak. Taksi soracağız. Burada çünkü otobüs terminali uzak. Otobüs terminaline geldik. Herkes davet ediyor. Gel gel nereye gidiyorsun diyor. Şu anda otobüs terminalindeyiz. Rehberimiz bilet alıyor. Sonrasında da otobüse doğru gidiyor. Otobüs terminali böyle. Burada da arka tarafında otobüsler var. Biraz kalabalık. Şu an erken olmasına rağmen hani bayağı insan var. Muhtemelen otobüs saatleri biraz erken olduğu için rehberimiz daha geç bir saatte otobüs olmadığını söyledi. O yüzden bu saati aldık. Kendisi aradı. Belki diğer otobüs firmalarında vardır bilmiyorum. Ama saat 7'ye aldık o yüzden. Şu anda bekliyoruz. Otobüsümüz için bakıyoruz şimdi. Burada otobüsler var. Ve şimdi otobüse bindik. Gidiyoruz. Burada James var. Otobüsümüz böyle. Homs'a doğru gidiyoruz. Merhaba. Homs'a geldik. James uyandı. Şimdi merhaba. Şimdi Homs'tayız. Fatih Bey'in evine gideceğiz. Annesini göreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Burada patatesli yumurtalı bir şey yiyorum. Normalde çok alışılmış bir lezzet değil ama böyle yumurtalar geliyor. Böyle hazırlıyor abi. Bir şeyler koyuyor. Şükran. Yine büyük bir dürümümüz var. Ayran da aldım. Böyle bir ayranım var. Şimdi taksiye bindik. Fatih Bey'in evine doğru gidiyoruz. Rehberimiz de James. Burada Fatih Bey'in kardeşi varmış. So, it's too much work, yeah. So, but this happened. You were in Homs or how it was the war? No, always. But you were in Syria, Yeah. In Homs or Damascus? In Damascus. Okay. So I will just for family. Yeah. Somewhere when I want to get some paper, So how did you feel? It was so hard, or? Yeah, it's so hard that But it affected you in Damascus, like the war came, or did you have any problem? No. No. And your family were okay too, yeah? Or? No. My grandpa before he did, he was very sad about what happened. Yeah, his house up here and the house destroyed it here. We have a house here in Homs. Of course. Yeah, it was now destroyed. Oh my God. Yeah. So but okay, because we know we are safe. Yeah. So the money or the building back. Yeah, and then you can rebuild. Yeah, of course, better than. You can see there the castle. Eve geldik, bizi karşıladılar. Burada oturuyoruz şimdi. James kahve içiyor. James, güzel mi? How is it? Very strong. Yeah, very strong. Turkish, Lebanese. Maybe. Very different. Very different. But most delicious Turkish one. Most of us are Turkish one, which we have not tried. Evet, şimdi Homs sokaklarını keşfetmeye çıktık. Yollardayız. James'le birlikte sokakları geziyoruz. Buraları sevdik. Sevdik değil mi? Merhaba. Kalabalık ve güzel, genç nüfusu çok. İnsanları daha böyle genç burada gördüğüm kadarıyla. Burada da lokal ulaşımı kullanmaya çalışıyoruz. Şu anda minibüs arıyoruz.
İnsanlar bize yerini verdi. What's your name? James. My name is Zakaria. Zekeriya. What's your name? Yarkın. Şükran Habibi. Home's not Damascus. Yeah. We are in home. Evet, James'le bindik otobüs. Herkes bize soruyor neden geldiniz diyor. Ama çok iyi yaklaşıyorlar. Otobüsün içini size göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi. İndik. Sonunda indik otobüsten. It was really nice. Güzeldi, çok güzeldi. İnsanlar çok sıcakkanlıydı. James kendine eş buldu. You notice the military man sat us down on his chair, and then someone else said, Buradaki camiye geldik, merkezdeki. Caminin içine geldik. Güzel bir cami. Camiden çıkıyoruz. Cami hala yapılıyormuş. Yapımız zengin insanlar tarafından karşılanmış. Caminin duvarları dışarıdan çok güzel. Böyle bir duvar yapısı var. İçerisi de çok güzel ama hala tamir görüyor. Çekim yapmak yasakmış. Çok çekemedim ama sağ olsunlar çok iyi davrandılar. Burada mandalinacı var. Mandalina yaklaşık 1000'miş kilosu, 1000 Suriyeli lirası. O da bayağı yani 10-20 sent falan yapıyor, uygun fiyatı. Şimdi sokaklarda geziyoruz. Daha demin bir fotoğraf çekilmiştik. Orası asker alanıymış. O yüzden bizi bir ufak aldılar. Allah'tan rehberimiz vardı. O konuştu çünkü hiçbir şey anlamazdık. Ama sorunsuzca gittik. Asker de iyi davrandı bize sağ olsun. Ama yine de biraz tabii farklıydı. Şimdi çok farklı bir yerdeyiz. Size göstereceğim. Maalesef mermi delikleri var. Yani her yerde gördüm bunu. Burada görebiliyorsunuz. Binalarda görebiliyorsunuz. Buradan komple görebiliyorsunuz. Çok üzücü çünkü bayağı bir sürü var. Bu arka binada komple görebiliyorsunuz. Birçok delik var maalesef. Evet, teyzemiz de burada yaşamıyor. "See the girl looking out the window." Bayağı bir delik var. Bir sürü binada var böyle. Burada çok gördük. Çok üzücü tabii. Yakından görüyorsunuz bunları. Burada birçok mermi deliği var. Bir sürü binada var. Daha demin çektiğimizde de teyze hatta vardı. Ya çok üzücü bu durum. Bu inşaatta da var mesela. Şurada görebilirsiniz delikleri. Yani neredeyse komple buradaki tüm binalarda delik bulabiliyorsunuz. Yani mermi deliği. Şurada da görebilirsiniz. Buralarda da var. Komple savaşta maalesef. Şurayı görebilirsiniz. Çok kötü olmuş. Yani çok üzücü noktalardan birisi. Komple bina yerle bir, çok üzücü. Bakın böyle burası da bayağı zarar görmüş. İçeriye girdiğinizde en son halini görebiliyorsunuz. Bayağı hırpalanmış, harap olmuş. Bunun arkasında da var bir sürü bina. Şurada üstte görebiliyorsunuz. Yani bunların hepsi gerçek. Burada bu hissi anlayabilirsiniz. Burada bu bina yıkılmış. Yani komple yıkılmış burası. Zaten komple mermi izi var. Tüm binalarda var. Ama buralar tamamen yıkılmış. Çok üzücü. Yani hala duruyor. İçleri görüyorsunuz böyle yıkık. Molozlarla dolu. Yani çok üzücü bir durum bence. Bunu buradan hissedebiliyorsunuz aslında. Burada da keza yıkık binaları görebiliyorsunuz. Her yer harap içinde. Her yerde kurşun deliği var. Burada gördüğünüz gibi buradan komple binalar harap. Kurşun delikleri her yerde. Binalar böyle yerle bir olmuş. Burası da böyle. Şurada tamamen yıkılmış bir bina görebiliyorsunuz. Çok üzücü. Burada da öyle keza. Binalar boşaltılmış. Burada da gördüğünüz gibi başka bina yıkılmış. Şurada görebilirsiniz. Arkada kurşun delikli binalar çevrildi. Her yer kurşun delikli. Yani savaşın net izlerini buradan anlayabilirsiniz. Rehberimiz savaşın en kötü durumu burada yaşandığını söyledi bu şehirde, Homs'ta. O yüzden burada farklı bir hissiyat var. Zaten bunu hissedebiliyorsunuz. Birçok yerde yıkılmış bina gördüm ama en çok burada gördüm. En çok bu kurşun gördüm. Bir de merkezde olması vesaire. Gerçekten çok üzücü. Arkada da keza yıkılmış binalar var. Karşısını görseniz şuradan buraya komple yıkılmış binalarla çevrili. Burası da keza. Şuraya baksanız savaşın net izleri. Burada gerçek izleri görebilirsiniz. Gerçekten çok kötü. Şurada da başka. Yani maalesef etrafta her yer böyle. Yani bu hissi tam olarak anlatamıyorum. Çünkü gerçekten çok
çok üzücü ve insanlar bu yerlerin arasından geçiyor. Arkamı görebilirsiniz. Yani buradan her gün geçtiğinizi düşünün. Gerçekten hani sadece olayın dışında hissiyat bambaşka, psikoloji bambaşka. Yani gerçek kurşun izleri, insanlar, orada çocuklar geçiyor. Size karşımı göstereceğim. Böyle yani binalar, bu binaların arasından her gün geçtiğinizi düşünün. Çok üzücü yani, tarif edilemez. Ve bu insanlar bunu yaşıyor. O yüzden sanki yargılarken biraz insafsız davranıyoruz. Biraz acımasız yaklaşıyoruz. Bana öyle geliyor. Burada camiye geldik, hemen o alanın içerisinde. Çok güzel bir cami. Size burayı göstereceğim. Caminin içerisindeyiz. Camiye girdik. Cami yine savaşta maalesef zarar görmüş. Sonrasından tabii tamir edilmiş. Minareleri de devlet tarafından yıkılmış. Bunun nedeni de aslında teröristler o minareye çıkıp insanları öldürüyormuş. Yani o yüzden de tabii devlet bunu yıkmak zorunda kalmış. Bunun nedeni kesinlikle saldırmak değil, tamamen güvenliği sağlamakmış. Şu anda cami gerçekten yenilenmiş, güzel gözüküyor. Sadece işte manzarası, camlarından baktığınızda hala o yıkık binaları görüyorsunuz. Çünkü etrafta her yer yıkılmış. Bunu size anlatamam ama daha demin siz gezdirdiğim sokakların görüntüsünü buradan izliyorum. Maalesef çok üzücü, duygusal anlamda çok üzücü. Yaşadığımız ve aslında şikayetçi olduğumuz hayata baktığımızda burada evleri gördüğünüzde çok farklı bir hissiyata varıyorsunuz. Yani biz aslında her şeye sahibiz ama maalesef şikayet ediyoruz. O yüzden bunları görünce gerçekten bayağı bir üzüldüm yani. Bunları uzaktan görmekle yakından görmek bambaşka bir duygu. Bu hissiyatı anlatmak da bambaşka duygu. O bir şekilde burayı da gezdik. Size de paylaşmak istedim. Camimiz burada gördüğünüz gibi çok geniş ve büyük. Pencerelerden yine maalesef yıkık binaları görebilirsiniz. Caminin dışarısı böyle, komple böyle. Arkamızda full zarar görmüş binalar var savaştan dolayı. Bunu görmek üzücü. Bu insanlar her gün bunu görüyor. Nasıl yaşıyorlar bilmiyorum. Çok üzücü. Umarım bir an önce düzelir bu durum ve eski haline döner. İnsanların bu dalga geçti işte. Bana mesaj gönderen olmuştu. Yani işte orada bombalanma gidiyorsun. Bunlar aslında komik şeyler değil. Bunlar gülün şeyler de değil. Dalga geçilecek şeyler değil. Bu insanlar bunu yaşıyor. Yani söylemesi kolay, anlıyorum ama biraz daha sanki empati kurmamız gerekiyor. Ya biz olsaydık ya bu durumda yaşasaydık. Bugün caminin bile burada mermi deliklerini görebiliyorsunuz. Bu insanlar hani burada yaşıyor. Demesi kolay ama işte maalesef bu hissiyatı anlamak ve yaşamak için burada olmanız gerekiyor. Ben de o yüzden buradayım aslında. Yani birçok sevdiğim arkadaşım var Suriye'den. Onları da hani geldiğim için mutlular. Burada mesela başka bir bina var. Evet, kiliseye geldik. Buradaki Meryem Ana Katedrali'ymiş. Burada girişi var. Okey, burası yeni bölümmüş. Aşağıda eski bölüm varmış. Meryem Ana Katedrali böyle gördüğünüz gibi burası Enan bölgesi. Şu taraf taştan yapılmış. Evet, kilisenin aşağısına doğru giriyoruz katedrale. Yeah. Burası mağaraymış. Bayağı eski. Yes, he is father of church. Yeah? No, not Okay. it's like one to care about church. Okay. Burası bayağı küçük. Bunun yapımında Meryem Ana da yardımcı olmuş. Onunla alakalı bir hikayesi varmış. O yüzden de önemli bir noktaymış. Burası da küçük bölmeymiş. Küçük gördüğünüz bir tavanı da yiyebiliyorum. Burası da savaştan etkilenmiş. O yüzden yeniden tamir etmişler. Yenilemişler. Normalde çok eski ama maalesef savaştan dolayı burada zarar görülmüş. Şimdi güzel bir kiliseydi. Kilisenin mağarasıydı. Kilisenin kapalı bir diğer bölümüne geldik. So here is like where, which part of church? Place all destroyed in the war. Okay, yeah. It's a new one. New one. Yeah, we can go there. Burası kilisenin yeni bölümüymüş. Yıkıldığında tekrar yapılmış. New building. Ha. We have a door, all door from everybody.
Okay. So, from this door. Holy Belt. Okay. Yeah, inside there. Here, yeah. Kilisenin yeni bölümünü de gezdik. Orada bir Holy Belt'i gördük. Orada saklamışlar. Yani orada korumaya almışlar. Orada duruyor. Yani bayağı güzel bir şekilde sunulmuş. Ama tabii savaştan sonra yenilenmiş. Bu kiliseyi de gezmiş oldu. Güzel bir kiliseymiş. Tabii savaştan sonra yenilenmiş ama birçok bölümüne girebildik. Sağ olsunlar bizi diğer tarafa da aldılar. Kapalı orası. Yani bu şekilde burayı da gezmiş olduk. Burada yürürken bu reklam olduğunu anladık. Burada işte insanlar hani binanızı tamir ederiz gibi reklam vermişler. Bu mavi yazılar numara vesaireymiş. Homes'ta insanlar çok sıcak ve böyle sıcak yaklaşıyor. Turist görmeyi seviyorlar. Severperver yaklaşıyorlar. Bu gerçekten çok güzel. Değer biliyorlar. Burada insanın değeri biraz daha yüksek. Tabii bu zorlu aşamalardan sonra böyle bir buna rağmen böyle davranıyorlar. Çok güzel. Buranın çarşısına geldik. Oraya doğru giriyoruz. Çarşının içindeyiz. Burada motorlar park etmiş. Burada bir sürü şey bulabiliyorsunuz. Jeff, did you like look? The soup? Yeah. Burada gördüğünüz gibi çeşit ürünler var. Bulabiliyorsunuz. Fiyatlara uygun. Böyle motorlar geçiyor. Burada maalesef savaşta yıkılmış, yeniden inşa edilmiş. Böyle bir yukarıda. Böyle görebiliyorsunuz. Büyük bir yer. Pazardan çıkınca yine böyle maalesef üzücü bir görüntü karşısına çıkıyor. Burası yine yenilenmiş. Burası başka bir bölümü pazarın. Tatlı bir pazarmış. Beğendim. Cuma hariç her gün açıkmış. Cumaları kapalı çünkü hani Müslüman ülkelerde cumaları hafta sonu oluyor. O yüzden burada çeşitli baharatlar var. Maybe I can ask the price. For example, how much this? This is ginger. Tamam, how much? For kilo, 14,000. Okay. 40,000. Okay. 1 kilo yaklaşık $9-8 dolarmış. Then we can check maybe there, maybe what they have. For example, you can translate for me. How much the corn? Corn, it's Okay, kilo ya. for kilo. Okay, 1 kilo mısır yaklaşık Hada bushar. 4 dolarmış. That's make it popcorn. Okay, popcorn, I know. So how much for example this Candy, it's 15. Okay, 15 bin. Ki bu da kilosu 15 binmiş. Şükran habibi. It's shop, Rajub shop. Ne? Sugar shop. Store, Rajub store or shop. Yeah. Okay. Şeker dükkanı. Jub ne? Jub. Rajub. Rajub. What does it mean? Double gay. It's a family name. Double gay. Ha, family, okay. Rajub marketiymiş. Okay. İkinci adıymış. من تركيا ومن نيوزيلندا. Şükran habibi. Şimdi şeker verdi abi, onu deniyoruz. Yeah. Çilekli şeker deniyoruz. Güzelmiş tadı. Double J. Rajub. Abi İngilizce de konuşuyor burada. You. Habibi. Habibi, come to home. Gardoham. Merhaba. Böyle bir yerden çıktık, tatlıydı. Şeker denedik. Peki şekerle aram yok ama abi ikram etti sağ olsun. Buraya giriyoruz şimdi. Tayinli helva dükkanıymış. Çok güzel bir yere benziyor. Burada bir kaplan logosu var. Ben de kaplan çok severim. Bu 11 binmiş. 2 dolar falan yapıyor. Ve içi full Antep fıstığı dolu. Bayağı da dolu yani. Çok severim yani. 2 dolar civarında ücreti var. Bu da 18 binmiş. Yaklaşık 3 dolar yapıyor. 3,5 dolar yapıyor. İyi yani fiyat olarak. Lokum. Kudit raha. Raha. It is like Turkish delight. Böyle laha gibi bir şey deniyoruz. Very good. Really good. It's really nice. James beğendi. Böyle aldık çıkıyoruz. 11.000 ödedik. 11.000 Suriye lirası. O da yaklaşık 2 dolar bile yapmıyor. Burası Homs'un meydanlarından biri. Böyle görüyorsunuz Homs'u meydanı. They thought James is poor. James şimdi para toplamaya başladı.
Minibüsümüzden indik. Güzel bir deneyimdi. Böyle sıkışık, güzel, lokal bir deneyimdi. Şimdi Fadi Bey'in evine doğru gidiyoruz. Annesi yemek hazırlamış. Onlara bakacağız ve yiyeceğiz. Size de ufak bir göstereceğim. Eve geldik. Şimdi gireceğiz eve. Merhaba. Merhaba. Yemeğimiz hazır. Böyle gördüğünüz gibi kocaman bir tabak. Çok güzel gözüküyor. James mutlu. Çok mutlu James. Anlatamam. Burada masamız hazır. Şurada gördüğünüz gibi bu tablo var. Burada gördüğünüz gibi salatamız, pilavımız ve fasulyemiz. What is makluba? It's rice with eggplant. Makluba with eggplant with chicken. It's like it's a very delicious one. Is it normally like a special celebration food? Yeah. For like big Pilav, karnıyarık. Yeah. It's like Karnıyarık ve tavuk var. Çok lezzetli. Burada yemeğimiz var. Gerçekten çok güzel. And cover it. Buranın böyle bir dondurmacısı varmış. Buraya geldik. Çok güzel duruyor. Burada çeşit çeşit var. Evet, dondurmamızı aldık. James burada. Mutluyuz. Tamam, merhaba. Hadi James, try it. Fıstık. Antep fıstıklı. Fıstık ve Oreo. Oreo'lu. Nasıl? Did you like? Güzelmiş. Ben de beğendim. Burada Omaya diye bir yerdeyiz. Güzelmiş buraların. Bakalım. Evet, James şimdi kebap deniyor. James, merhaba. Merhaba. Ana James. من مدينة نيوزيلندا. Newzealand'a. شرفنا. Okay, let's do. كباب. Yeah. كبابي. Kebabı. Okay. James, nasıl? تمام. Evet, şimdi kebap deniyorum. It looks so nice. Çok güzel, 16 binmiş. Yani it's 16 ya. 13 pardon. 13 binmiş. Yani yaklaşık $1,5 falan yapıyor. Çok başarılı. أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب. Aramik dilinde hanımefendi dua etti Tanrı'ya. Onu da size kaydetmek istedim. Çünkü çok farklı kulağa geliyor. Aslında biliyor gibi hissediyorsunuz ama farklı. Bunu da ayrıca paylaşmak istedim. Şimdi diğer manastıra geldik. Size orayı göstereceğim. Manastır karşımızda. Çok güzel bir yerdeyiz. Böyle bir yerdeyiz. Çok güzel yerlerden geçiyoruz hala. Şu an kanyon biraz büyüdü. Çok farklı bir yerdeyiz. Çok keyifli bir manzarası var. Evren böyle. Burada su geliyormuş. Nereden gelindiği belli değilmiş, geldiği belli değilmiş. O yüzden kusanmış suymuş. Buradan direkt içebiliyorsunuz direkt olarak. Ve gördüğünüz gibi nereden geldiği belli olmayan su. Serin de su. Gerçekten burası mesela serin.